Merhaba, Excel Öğreniyorum serisinin 3. dersine hoş geldiniz. Bu derste Excel'de hesaplama mantığını birlikte öğreneceğiz. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini gerçek bir örnek üzerinden yapacağız. Küçük bir butik kahve dükkanının günlük satışlarını hesaplayacağız. Satışları toplayacağız, giderleri düşeceğiz ve kalan karı birlikte paylaştıracağız. Hazırsanız çalışma dosyamızı açalım. Evet, çalışma sayfamızı açtık. Burada bir günlük satış raporunun olduğunu görebiliyoruz. Ürün isimleri var. Filtre kahve, latte, kurabiye, çay şeklinde. Kaç tane satıldığı, birim adetleri var. Ancak ciro yani kazanç kısmı boş geçilmiş. Burayı kendimiz dolduracağız. Yine alt tarafta buradaki ciroya göre toplam kazancı bulacağız. Toplam kazançtan günlük gideri çıkarıp net karı bulacağız. Daha sonra bunu ortak sayısına bölerek kişi başına düşen payı bulacağız. Şimdi ilk olarak ciro kısmına gelelim ve burada satılan adetle birim fiyatını çarparak o üründen, filtre kahve ürününden ne kadar kazandığımızı görelim. Hemen geldik D3 hücresine. Burada formül yazmaya başlayacağız. Ancak formül yazarken ne yapmamız gerekiyor? Eşittirle başlamamız gerekiyor. Eşittir dediğimizde artık Excel buraya formül yazacağımızı anlıyor ve burada bir hesaplama işlemi yapması gerektiğini kabul ediyor ve buna göre hesaplamaları yapıyor. Burada şöyle yaparsak 15 kaç tane satıldı? 15 tane diyelim. Çarpma işlemi yapacağımız için yıldız operatörünü kullanıyoruz ve 50 diyoruz. Şimdi burada 15 çarpı 50 deyip enter'a bastığımızda 750 gibi bir sonuç buluyoruz. Peki biz gelelim satılan adedi 15 değil de 17 olarak değiştirelim. Değiştirdiğimizde burada sonuç değişti mi? Hayır, değişmedi. Çünkü biz burada ne yaptık? 15 olarak bunu belirttik. Burada değişmesini istiyoruz biz. Buradaki rakamları ya da sayıları değiştirdiğimizde bu sonucun da değişmesini istiyoruz. O zaman burada biz sayı belirtmeyeceğiz. Ne belirteceğiz bunun yerine? Hücrenin adresini belirteceğiz. Hücre adresi belirtirken şunu yapıyoruz. Eşittir yazdıktan sonra satılan adet. Hangi hücre? B3 hücresi. Bunu belirttim. Yıldız diyorum. Yani çarpı operatörünü koyuyorum. Birim fiyat diyorum. Yani B3 içerisindeki değerle C3 içerisindeki değeri çarp ve bana sonucu ver diyorum. Enter'a bastığımızda bakın 850 olarak sonucu bulduk. Peki biz adeti 15 olarak değiştirelim. Enter'a bastığımızda bakın sonucun da otomatik olarak değiştiğini görebiliyoruz. Burada şuna dikkat edelim. Hücredeki sonuca baktığımızda 750 yazdığını görebiliyoruz. Ancak formül çubuğuna baktığımızda formül çubuğunda ne yazıyor? Bizim hücre içerisine yazdığımız formül yazıyor. Burada bir değişiklik yapacaksak isterseniz formül çubuğundan bu değişikliği yapabilirsiniz ya da hücrenin içerisine çift tıklayarak bu değişikliği gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi filtre kahve ürünü için ne yaptık? Kazancımızı bulmuş olduk. Peki biz her ürün için bunları tek tek hesaplayacağız mı? Tabii ki de hayır. Burada ne yapacağız? Hatırlarsanız otomatik doldurma özelliğini görmüştük biz Excel'de önceki derslerde. Bu otomatik doldurma özelliği ne yapıyordu? Örnek olarak buraya ben pazartesi yazıp bunu aşağı doğru çektiğimde bunu pazartesi, salı, çarşamba şeklinde dolduruyordu. Ya da 1, 2 yazıp bunları aşağı doğru çektiğimde bunu ne yapıyordu? Birer arttırarak dolduruyordu. Şimdi bunu formüllerde de kullanıyoruz biz. Bu otomatik doldurma özelliğini. Hemen doldurma tutamacına hücrenin sağ alt köşesine geliyorum. Mouse'un sol tuşuyla doldurma tutamacından aşağı doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi bakın üst tarafta 750 buldu. Burada 560 buldu. Formülleri de inceleyelim bakın formül çubuğunda. Ne yapmış? Birer artarak hücre değerleri, hücrelerin adresleri birer artarak aşağı doğru inmiş ve hesaplamaları bu şekilde yapmışız. Hesaplamaları tamamladık. Şimdi ne yapalım? Toplam kazancı bulalım. Yani şuradaki verilerin toplamını bulacağız. Toplamını bulabilmek için eşittir dedikten sonra bakın şöyle yapabiliriz. D3 artı D4 artı D5 artı D6 artı Enter'a bastık, sonucu bulduk. Problem yok.
Ancak şöyle düşünün. Bunun gibi 1000 tane satır olduğunu düşünün. Bu 1000 tane satırın toplamını bu şekilde alırsak Excel burada bir anlam ifade etmez. Peki burada ne yapıyoruz biz? Excel'in topla isminde bir fonksiyonu var. Topla diyoruz bakın. Topla dedikten sonra parantezi açıyoruz. Parantezi açtıktan sonra toplamını alacağımız değerleri belirtiyoruz. Bu şekilde belirttim. Parantezi kapatıp Enter'a bastığımızda hızlıca toplamı bulmuş oluyoruz. Bunun bir kısa yöntemi daha var. Hemen onu da göstereyim size. Hücredeyken, bakın toplam kazancı bulacağımız hücredeyken giriş sekmesi düzenleme grubunda otomatik toplam diye bir özellik var. Ne yapıyormuş bu özellik? Otomatik toplam alıyormuş. Seçili hücrelerin altında görüntülenirmiş şeklinde ifade ediliyor. Bakın şuradayken ben geliyorum. Düzenleme grubundan otomatik toplama tıkladığımda bakın yine az önceki gibi bu sefer elle yazmaya gerek kalmadan topla fonksiyonunu buraya kendisi otomatik yazmış oldu. Enter'a bastığımızda yine sonucu bulmuş oluyoruz. Silip bunu kısa yolla da yapabiliriz. CTRL ile M kısa yoluyla da bu işlemin sonucunu bulabiliriz. Şimdi toplam kazancı bulduk. Şimdi günlük giderlerimiz var bizim işletmenin. Günlük giderleri ne yapmamız gerekiyor? Toplam kazançtan çıkartmamız gerekiyor ki net karı bulalım. Hemen geliyoruz burada. Eşittir dedik. Yine formül yazacağımız için. Toplam kazanç yani D8 eksi günlük giderler nerede? D9'da. Enter'a bastığımızda net karı 1850 olarak bulmuş oluyoruz. Şimdi 3 ortak buradaki işletmenin ortak sayısı. Ne yapmamız lazım? Kişi başına düşen payı bulmamız gerekiyor bu sefer. Kişi başına düşen payı da ne yaparak buluruz? Bölme işlemi yaparak bulabiliriz. Hemen yine formül yazacağımız için eşittir diyoruz. Daha sonra net kar yani D10 bölü ortak sayısı yani D11 deyip Enter'a bastığımızda kişi başına düşen payı da bulmuş oluyoruz. Şimdi az önce ne yapmıştık? Biz burada satılan adeti değiştirerek ciroyu yeniden hesaplama yapmıştık. Peki bu bizim örnek veriyorum bugünün hesabı. Yarının hesabını yapmak istediğimizde, bulmak istediğimizde ne yapacağız? Yapmamız gereken sadece şu. Geliyoruz burada işte satılan adet 15 değil de 17 oldu. Birim fiyatının da 55 lira olarak değiştiğini varsayalım. Enter'a bastığımızda bakın tüm sonuçlar ne oluyor? Otomatik olarak değişiyor. İşte latte 8 değil de 12 tane satmış olsun. Birim fiyat değişmemiş olsun. Enter'a bastık. Bakın tüm değerler ne oluyor? Buraya girdiğimiz değere göre otomatik olarak tekrardan hesaplanmış oluyor. Aslında Excel'in hesap makinesinden ayıran noktada bu nokta oluyor. Bugün Excel'de 4 işlemi tek bir tablo üzerinde uyguladık. Aslında yaptığımız şey çok basitti. Doğru hücreyi seçtik ve doğru işlemi kullandık. Açıklamalar kısmındaki dosyayı indirip rakamları değiştirmenizi öneririm. Kârı arttırın, zarar ettirin ve Excel'in sonuçlara nasıl tepki verdiğini inceleyin. Eğer takıldığınız bir yer olursa ya da aklınıza bir soru gelirse yorumlara mutlaka yazın. Bir sonraki derste bu tabloları daha profesyonel hale getireceğiz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.